Herkese merhabalar. İki yazılımcının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta böyle genel olarak Nvidia Alpaya Mo, Go 1.26, ChatGPT Health gibi farklı konularımız var. İsterseniz zaman kaybetmeyelim, başlayalım. Çin şimdiye kadar yapılmış en sıkı bu AI ile ilgili yasa taslağı üzerinde çalışıyor. En sıkı dediğimiz gerçekten yani hani her konuda böyle farklı kapsamlar içeriyor. Yani ne gibi? Mesela diyor ki Eee, AI'lar, işte, ulusal güvenliği tehdide sokacak, işte, toplum düzenini bozacak, nefret söylemleri, kumar, yasa dışı içerik gibi şeylerden asla bahsedemeyecek diyor. Ve bunları, işte, hani, resim dahi olsa resmini falan üretemeyecek bunlarla ilgili. İşte, güvenlikle ilgili bazı kapsamlar var. Diyor ki kullanıcıların verilerini kullanıcıdan izin almadan hiçbir şekilde eğitim için kullanamayacak. Kullanıcıyı korumaya yönelik bazı kapsamlar var. Örneğin diyor ki mesela 2 saatten daha uzun sohbet ediyorsa bir insan, onu uyarmak zorunlu olacak. Ara ara böyle dinlenme uyarıları falan vermesi gerekecekmiş. İşte, yaşı küçükler için veya yaşlılar için, daha özel prosedürler olacakmış. Onları böyle kontrol altına, alacakmış AI tool'ları. Onlara daha farklı, yani büyük ihtimalle, işte, parental control'ler vs. gerekecek. Evet, ebeveyn kontrolü gerekiyor yani. Aynen. Mesela bu artık zorunlu olacak deniyor. Yani, hani, platformun kendi isteğine bağlı bir şey değil. Diğer bir kapsam da, şeffaflık konusunda artık, yapay zekâ firmaları kullanıcıya gerçek bir insanla sohbet etmediğini, yapay bir zekâyla sohbet ettiğini açıkça belirtmek zorundaymış. Bunu Bunu böyle hatırlıyorum. ekranda Sanki gösteriyor. bunu başka bir ülke de sanırım Avrupa'da getirmişti, emin değilim ama, hani, özellikle belirtmesi gerekiyor. Ben gerçek değilim diye hatırlatması gerekiyordu. Evet, bu artık Çin'de de zorunlu olacakmış. Bu arada şöyle söyleyeyim, bu şu anda bir yasa tasarısı. Daha, hani, kesinleşmedi. Hı hı. Ocak sonuna kadar bu görüşülecekmiş ama, hani, bunun çıkmasına böyle kesin gözüyle bakılıyor. Şu an sadece böyle görüşme aşamalarındalar. Sonrasında büyük ihtimalle bu yasaya dönüşecek. Bir de ekstradan bazı raporlar vs. vermesi gerekecekmiş devlete bu firmaların. Örneğin kullanıcı sayısı böyle 1.000.000 ve üzerine çıktığında, bu, platformların yeni bir özellik, yeni bir teknoloji eklerken Çin devletine bunu bildirmeleri gerekecekmiş. Bu özellik Hımm. okay midir, değil midir onayını almaları gerekecekmiş. Hadi bakalım. Böyle farklı, bir sürü konuda şeyi var. Daha böyle, hani, benim denk gelmediğim, çünkü bayağı uzun bir aslında doküman bu. Farklı konular da var ama şu ana kadar, en böyle kapsamlı, en kısıtlayıcı AI'lara yönelik yapılan, yasa tasarısı olduğundan bahsediliyordu. Ya, zaten yani, bence, yani, kişisel olarak fikrim, bir şekilde devletin bir yerde belirli kurallar koyması bence gerekiyor. Yani, tamamen başıboş bırakırsan dediğin gibi, yani, mesela çocuklar üzerinde çok negatif etkisi olacaktır. İşte, psikolojik belki de, hani, hassaslığı olan bir insan için, işte, hatırlıyor musun Amerika'da mı neydi? İntihar et dediği için intihar ettiğini söyleyen biri vardı. Evet, İşte, evet. eğer gerçekten mesela kesin hasta olduğu mesela belli olan biri vardır diyelim. Bunu da anlıyor diyelim, hani, yapay zekâ. Ona rağmen devam edip yanlış örnekler verebilme yeteneği olamaması lazım mesela atıyorum. Hani, ya Evet. da verdiğinde ne söylediğinin tüm o konuşmanın mesela bir kaydı her zaman olması gerekiyor ki bir şey olduğunda o kaydı ver, sen bana ne söyledin denilmesi gerekiyor mesela, onun gibi. Evet. Silememesi lazım mesela, gizleyememesi lazım. Dediğin gibi mesela o case'lerde daha ilk defa yaşandığı için sanırım Amerika'da olmuştu o. Evet, öyle Hani, bir hatırlıyorum. dava açıldı ama o dava nasıl işleyecek? Sonuçta ortada bir yasa yok, bir şey yok, hani, AI'lara Ha, yönelik. işte, aynen. İşte, zaten genelde şey olur, bir problem olur, birilerine bir şey olur ve öyle çıkar. Hani, Evet. yani, en azından Türkiye'de böyle. Tabii Yani Çin'i de etkilemiş yani. ama dünyanın genelinde böyle gibi. Çin de mesela belki oradan etkilendi. Hani, Olabilir. hızlandırdı. O tarz case'ler de olabilir. Aynen. Mesela Çin'de böyle bir şey yaşandığında adamlar diyecek ki elimizde böyle bir yasa var. Hı hı. Firmaya buna karşı şöyle bir ceza uyguluyoruz diyebilecekler en azından. Evet, mesela. Bu arada bunu gördüğünüz gibi Recep direkt Çince'yi okuyarak yaptı. Kendisi, Çince'ye çok hâkim olduğu için Mandarin, Çincesine. Direkt oradan okudu. Bu orijinal hâli Asla yani. çevrilmiş bir yazı üzerinden değil. Kendim yani gözümle. Aynen, kesinlikle Türkçe çevirip okumadı yukarıdan, Google Translate ile. Asla. Boris Cherny kendisi, Cloud Code'un yapan kişilerden, biri diyeyim. Cloud Code aslında şu anda çok, gelişmiş bir ürün ama ilk hâline baktığımızda aslında bir coding agent'ın, belirli prompt'ları olan bir kodlama agent'ı gibi, düşünebiliriz. Kendisi aslında ben o kadar aşırı, böyle detaylı bir şekilde,
customize edip de kullanmıyorum diyor ama, işte, kullandığım belirli yöntemler var, belirli şeyler var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum demişti. Aslında burada söylediği şeyleri Cloud Code'a özelmiş gibi değil de herhangi bir coding agent vs. kullanıyorsanız, oradaki verimliliğinizi arttırmak için, bunları kullanabilirsiniz. İlk söylediği şeylerden biri aslında ben 5 cloud'un paralelde çalışıyorum diyor terminalde. Her biri için böyle farklı, prompt'lar giriyorum ve işi bittiğinde bana bir bildirim atıyor. Ben o prompt'ta o terminale geri geçiyorum diyor. Bu aslında, agent'ların, işte, paralel hâle getirilmesi ya da sub agent'lar kullanarak birden fazla agent'a farklı işler vermenin bir yolu gibi aslında düşünebiliriz. Diğeri ayrıca yani bir cloud'da var. Bir de, hani, işte, web'i kullanarak, session'lar hâlinde de, ilerlettiğinden vs. bahsediyor. Hatta telefondan falan bile ilerlettiğini söylüyor mesela Cloud'un iOS app'inden vs. Bu aralar şeyi de çok görüyorum, böyle kendi VPS'inde, işte, bir LLM kurup telefondan oraya bağlanıp telefondan böyle kodlama yapan insanlar falan görüyordum böyle. O biraz bence böyle hardcore oluyor ama belki de, hani, acil fix'ler için vs. dışarıdasınızdır, laptop ulaşılabilir değildir o ara bilmiyorum artık vs. gibi. O tarz Burada şeylerde bak, belki bir lazım kullanım olabilir. senaryosu aklıma geliyor. Çok kısa araya Hı. gireceğim. Hı hı. Mesela ben iPad üzerinden, zamanında bir denemiştim. iPad'e Hı hı. IDE kurup yapabilir miyim? İşte, nasıl olur? Hiç böyle Hı Mac'i hı. elime almadan yapabilir miyim? Ama hakikaten o bilgisayar rahatlığını mesela, işte, tablette alamamıştım yani. Çok zor ya. Mesela belki tablet, hani, bu tarz böyle, şeyler browser tabanlı bu IDE'ler üzerinden, işte, Hı Cloud hı. Code gibi mesela. Mesela orada güzel bir kullanım senaryosu olabilir. Zaten burada da benzerinden bahsediyor. Aynen. Olabilir ya. Biri şey diyebilir, en azından yolda giderken, projenin dokümanlarını generate ettireyim düzgün bir şekilde falan. Örnek veriyorum mesela. Ha, mesela. Hani, mesela bu tarz şeyleri yapabilir yani örneğin. Diğeri, Opus 4.5 Thinking'i aslında neredeyse her şey için kullandığını söylüyor. En iyisi olduğunu vs. Sonet'ten, hani, daha büyük ama daha yavaş olduğunu söylüyor. Opus 4.5'u çok fazla öven de var ama hype olduğunu söyleyen de var. Aslında o kadar da iyi değil diyen de var. Eee, Ama şey, yani Cloud Code'un birçok prompt'u bile aslında performansı çok arttırabiliyor. O yüzden kullandığında ben çok kişinin böyle pişman olmadığını, görüyorum. Eee, Bir de birçok şeyde artık böyle aşırı hardcore, hani, uzay mekiği yapmıyorsun ya, hani, illa en karmaşık şey sende değil. Sadece işini görecek bir agent da zaten derdini düzgün anlatıyorsan yapabiliyor, birçok şeyi artık. Evet. Biraz derdini nasıl anlattığın prompt engineering'e de geliyor olay. Diğeri bir Cloud Markdown dosyamız var diyor. Tek bir tane, repomuzda ve tüm takım onu kullanıyor. Ve, haftada birkaç kez buna contribute yapıyoruz. Yani, işte, örneğin, işte, testleri yaparken şunlara dikkat et, vs. gibi. Böyle bir şey olduğunda yaşıyorlar ve, agent onu yapmadığını görüyor diyelim. Onu o markdown'a ekliyor. Böyle her ekibin diyor sorumluluğunda olan bir markdown dosyası var diyor kendine ait. Anthropic'te böyle yapıyorlar belli ki. Ayrıca code review'de mesela, işte, ben diyor Cloud'u tekleyip mesela PR'a ekletiyorum ki bakıyorum diyor neler yapıyor diye. Bunda biraz reklam havası da var ama zaten adam Cloud yapan adam. Kendi ürününü kullandırtıyor. Çok da mantıklı yani. O yüzden haklı bir şey diyemiyorum. Yani ve plan moddan bahsediyor mesela. Plan modu mesela ben de mesela bir şey yaparken ilk plan moddan, yapıyorum diyor. Ben de mesela cursor'ı kullanırken, çok çok basit bir şey değilse önce plan modda bir, derdimi anlatıyorum. Onun planlamasını bekliyorum. Çıkardığı şeyi kontrol ediyorum. Okay olana kadar birkaç prompt daha giriyorum. Okay olunca o zaman, işe girişiyorum. Gerçekten daha fark ediyor yani, hani, normal, direkt çalıştırmaya göre. Diğeri slash comment'leri var. Custom comment'ler yapabiliyorsunuz Cloud Code'da veya, eee, aslında birçok böyle coding agent olan ürünlerde artık yavaş yavaş var bu. Örneğin commit push PR diyor ve, hani, commit'ini yapıyor, push'unu yapıyor, PR'ını açıyor gibi. Yaptığınız şeyleri aslında komutlara çevirmek gibi. Diğeri sub agent'lar için markdown dosyaları yapmak. Mesela aşırı fazla değil, mesela 4-5 tane belki de koymuş. Her şey için olmasa da, işte, Code Simplifier için, On Call Guide için ya da mesela pre-commit'leriniz, post commit'leriniz varsa hook'larınız, o tarz şeyler için mesela agent'ları daha fazla kullanabilirsiniz belki. Onun dışında böyle bakayım güzel bir şeyler var mıydı? Burada zaten bayağı bir şey var. 13 tip vardı. Bunun linkini zaten biz şeyde paylaşıyoruz. Description'da da paylaşıyoruz açıklamada. İsterseniz bir girip okuyun. Gayet güzel böyle, ipuçları var kullandığı şeyler. Böyle bu işin zaten yapan kişiden kendisinden böyle duymak fark yaratıyor zaten. 7.2 milyonda görüntülenme almış. Çok iyi. Bir sonraki haberimiz NVIDIA Alpayamo modeliyle ilgili. Bu model nedir? Önce kısaca ondan bahsedeyim. Aslında
araçlar için yapılan, hani otonom sürüş için aslında oluşturulan bir model diyebiliriz buna. Bununla ilgili Nvidia bir video yayınladı. Önce onu bir göstermek istiyorum. Şu anda Mercedes CLA'larla bu arada çalışıyorlarmış. Onlara entegre ediyorlar ilk başta. Zaten araba da şu an Mercedes. İlk başta bunlara entegre olacakmış. Mesela şu anda çocuğun topunu gördü. Şurada şöyle sarı işaretledi. Topunu gördü ve arabayı direkt yavaşlattı. Bu arada bu model direkt hani otonom sürüş modeli olduğu için arabaya da komutlar göndererek hızlanmasını, yavaşlamasını, işte direksiyon hareketlerini vesaire de kontrol edebiliyor. Burada çocuk çıkacağını anladı toptan sonra. Ondan dolayı arabayı durdurdu. Burada böyle biraz detaylar var. Hani sıkıcı olmaması adına buraları geçeceğim. Daha böyle demolar üzerinden ilerleyelim. Mesela burada farklı bir senaryo. Burada da reasoning'den bahsediyor. Mesela burada araç giderken kameradan gelen datalarla reasoning'ler yapıyor. Çıkarımlarda bulunuyor. Mesela şurada yol düz giderken bir anda sola doğru döndü ya aslında. Şöyle bir dönüş var. Burada araç onu anladı ve bununla ilgili bir reasoning yapıyor. Mesela burada da sağa dönecek ama sağda insanların geçtiğini görüyor. Burada bir yaya geçidi var diyor mesela. Onu yorumladı. İşte mesela burada öndeki şu scooter'ı gördü. Ondan dolayı yine farklı bir çıkarımda bulunuyor. Duruyor. Pedestrian yaya demekmiş. Ben de arkada onu çevirdim, merak ettim. Ona mı bakıyordun? Yaya demekmiş. Burada da farklı böyle modellerinden bahsediyor. Alfa Romeo Nano, Alfa Romeo Super ve Alfa Romeo Ultra adında. Nano işte daha böyle desktop friendly diyor. Hızlı geliştirme için kullanılacak bir model. Super daha gelişmiştir diyor öncekine göre. Ekstra input output seçenekleri var. Ultra da aslında en yüksek doğruluğa sahip modeli. Hani ileri böyle görüş açılarına yani daha uzak mesafeleri reasoningleme açısından kullanabilecek model olduğunu söylüyor. Aslında genel olarak bu şekilde Alfa Romeo'yla da şunu hedefliyorlarmış. Deniyor ki biz otonom sürüş seviyesi seviye 4'e aslında bu modelle ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da ne demek? Ben bir arkada onu da araştırdım bu makale okuduktan sonra. Hani bu sürüş seviyeleri nedir? Otonom seviyeleri nedir? Bir onlara da baktım. Ondan da bir kısa bahsedeyim. Şimdi otonom sürüşte seviye 0 şuymuş aslında. Araçta böyle gelişmiş bir sistem yok. Sadece şeritten çıkma uyarısı, çarpışma ikazı gibi uyarılar oluyormuş. Seviye 1'de direksiyona ya da hıza ekstra kontroller geliyor. Yani adaptif hız sabitleyici mesela buna bir örnekmiş. Ama direksiyona veya hıza aynı anda kontrol sağlanmıyor. Sadece birinden birineymiş seviye 1 olması için. Seviye 2'de artık böyle otoyolda şerit takip, adaptif cruise kontrol gibi özellikler ekleniyor. Araç artık böyle direksiyon ve hızı birlikte kontrol edebilir hale geliyormuş. Seviye 3'te de artık böyle trafik sıkışıklığında elleri bırakıp araç kendi kendine ilerleyebiliyormuş. Artık Ama yine otonom sürüş. evet hani şu an aslında bizim daha böyle kullandığımız hani biz daha böyle seviye 3'teyiz diyebilirim aslında. Bizim hani Türkiye'de kullandığımız araçların çoğu Hı hı. bu seviyede aslında. Hani otonom paket satın aldığımızda bile daha ilerisine çok geçemiyoruz şu zamanda. Ama hani şey diyor mesela sürücü hazır beklemesi gerekiyor bu seviyede. Hani elleri sürekli böyle direksiyonun üzerinde falan olacak araç giderken mesela. Ama araç belli koşullarda tam kontrol alabiliyor. Hani bazı durumlarda sürebiliyor arabayı. Seviye 4'te deniyor ki artık sürücüye gerek yok. Yani Alfa Romeo'nun hedeflediği model seviye aslında bu zaten. Seviye 4'ü hedefliyordu. Bu seviyede sürücüye gerek yok. Ama arabada yine direksiyon, pedal teçhizatı durmaya devam ediyor. Hatta şu an Amerika'da bazen görüyoruz işte taksi çağırıyorlar. Taksi bir yerden bir yere bırakıyor. Mesela o arabalarda hala direksiyon, gaz şeyleri var. Teçhizatı var. Onlar durmaya devam ediyor. Zaten seviye 4'te de deniyor ki hani sadece belli bir alanda çalışmaya yöneliktir bunlar. İşte haritanın belli bir alanını seçiyorlar. Hani tüm ülkede aslında çalışmıyor. Sadece özel böyle pilot bölgelerde çalışabiliyor. Zaten seviye 5'te artık şey, bunun son aşaması. Artık direksiyon yok, pedal yok. Arabaya sadece oturuyoruz ve kendi kendine sürüyor diyebiliriz. Bir tane adam Yani vardı. Araba otonom sürüşteyken adam arabanın içinde uyuyordu. Tamam mı? Mesela o rahatlık seviyesinde mesela insanlık mesela ne zaman gelir? Çok zaman alır bence. Yani çok zor yani. o seviye 5'te bence. Evet. Çünkü seviye 4'te yine şey var ya, sonuçta arabada yine bir direksiyon var, gaz var, pedal Evet. var. 4 seviyesinde deniyor ki insana gerek yok
ama sadece belli bölgede çalışır deniyor ya. Yine de aslında şeye tam güvenilmiyor. Aracın o sistemlerine aslında tam yine güvenilmiyor. Bence biz bu Evet, rahatlığı 5'ten aşağı, 5'ten erken çok çok zor. göremeyiz gibi geliyor. Evet. Bir sonraki haberimiz ne bir yazılım haberi ne bir yapay zeka haberi. Tamamen benim hoşuma Senin gittiği için bir paylaşmak zevklerine yönelik. istedim. Evet. Ben böyle telefonları seviyorum, bu tarz telefonları. Clix diye bir şirket var. Clix'in yeni telefon modeli bu. Önceden BlackBerry'ler vardı, bilirsiniz belki. BlackBerry'ler gibi olan bir, telefon aslında ve, işte, şöyle bir dokunmatik alanı var. Bu telefon emin değilim yaratıcısı kimdi ama sanırım bir influencer'ın böyle, arkasında olduğu bir kişiydi ve, şöyle bir model yapmış. Telefon benim çok hoşuma gitti. Önceden şey vardı, BlackBerry'nin Passport diye bir telefonu vardı. Onu çok almak istiyordum ama alamamıştım böyle aklımda. O yüzden böyle, bu tarz telefonlara ilgiliyseniz Türkiye'ye sanmıyorum geleceğine, emin değilim gelir mi? Ama gelirse veya yurt dışından izliyorsanız, sizin ülkenizde varsa vs. ve bu tarz telefonlara ilginiz varsa Clix'in isterseniz bir, YouTube kanalına girip incelemelerine vs. Bakabilirsiniz. Daha şu an yeni yeni açılıyor satışa. Daha ön kısımda. Rezerve ediyorsun, yani direkt satın alma, olmuyor. Ama bu tarz şeylerle ilginiz varsa isterseniz bir bakabilirsiniz. Gmail'e Gemini ile birlikte yeni özellikler geliyor. Hatta bununla ilgili bir video var. İsterseniz oradan devam edelim. AI Inbox geliyor. Bir sonraki burada da gösteriyorlar. Burada bayağı hoşuma gitti bu özellik. Böyle konuları özel işte mesela önemli konuları ayırıyor ve özet şeklinde yazıyor. Bunu gelen e-maillerden tabii çıkartıyor. Mesela 4 tane topik diyor geldi diyor. Özet olarak sana mail olarak diyor. Burada böyle farklı özelliklerden bahsediliyor. İşte summary. Mesela gelen şurada mesela cevap verecek. AI diyor zaten kendi bir draft hazırladı. Sen diyor onu git değiştirebilirsin istersen. Yani kendi hazır bir cevap üretiyor aslında. İşte şurada çok geri gittim. Schedule'lar belirlemiş. 3 zaman aralığı belirlemiş. Mesela bunları diyor o zaman aralıklarında tekrardan diyor schedule edebilirsin. Summary özelliği vardı. Orayı hızlı geçti de gelen maili özetleyebiliyor. Mesela burada tuş var. O tuşa bastığınızda kendisi cevap yazabiliyormuş. Şu an bir şeyler çıkarttı mesela. Şu an bir cevap yazdı. Belli bir kısmı seçti. Orayı bir prompt girerek uzattı. Değiştirdi. Mesela Ben bunu burada bir çok daha zaman önceden var. yapmasını bekliyordum. Belki geç bile kaldı. Çok mantıklı. Değil mi? Bayağı güzel özellikler bu arada. Çok Evet. kullanışlı özellikler ama bence de geç kaldı. Yani şimdiye çok da olması bekler. Belki de bir şekilde oturmasını falan bekliyorlardı. Emin değilim ama, en azından sonuçta geldi. Hani ve Evet, evet. Zaten ya bu tarz şeyler okey. artık böyle normalleşecek bence. Hani her yerde olacak zaten bu tarz böyle, AI özellikleri. Normalimiz Evet. olacak yani, Öyle yeni olacak. normal. Mesela burada da bir özellikten bahsetti. Şurada bir zaman var ya mesela. Saturday işte 9 AM diyor mesela. Burada o zaman aralığını kalenderden buldu. Boş musun değil misin ona baktı. Mesela bir zaman aralığı seçti. Sonra o seçtiği zaman aralığı ile ilgili yeni bir e-mail, bir dönüş e-maili yazdı otomatik olarak. İşte artık mesela inbox'ımız gelen maillerimiz üzerinden böyle sorular sorabilecekmişiz. Bu da bayağı kullanışlı bir özellik bence. Ben çünkü bazen şeyi arıyorum. Bir konu aklımda ama o konunun mesela mailini arıyorum. Ne zaman geldiğini arıyorum. Hı Böyle hı. mailde geçen bir terimi aramazsam da bulamıyor ya onu. Hani Aynen. eş Ama tam kelimeyi de anlamlısı hatırlamıyorsun. birebir o kelimeyi çünkü yazmam gerekiyor arama Evet. kısmına. Bulamıyorum. Ama artık mesela aklımdaki konuyu anlatacağım ve bulacak. Böyle bir özellik gelmiş. Genel olarak özellikler bu şekilde aslında. Hani detayları yine Google'ın blogunda bulunabilir. Ama gayet kullanışlı özellikler geliyor. Go'nun 1.26'sı, şubat ayında, çıkıyor. Kendi release notları var. İsterseniz resmî notlara da bakabilirsiniz. Fakat genelde Anton Ziyanov kendisi böyle her yeni bir versiyon çıktığında böyle interaktif bir hâlde daha detaylı ve örneklerle birlikte açıklama yapıyor. Blog post hazırlıyor. O yüzden tavsiye ederim onu, kendisini takip etmenizi. Bakmıştım ben de böyle bir neler var, neler yok diye. Eğer siz de Golang kullanıyorsanız buradaki böyle gelişmeleri takip ediyorsanız bir girip, detaylı bir şekilde öğrenmek için okumanızı tavsiye ederim. Genel olarak, New kısmı var artık. New oluştururken önceden New zaten hep vardı ama önceden sadece built-in direkt type verebiliyorduk. Artık böyle expression da verebiliyoruz. Örneğin 42 veriyor ve direkt o 42'nin direkt, hani, değerine, ulaşabiliyoruz gibi. Expression'lar vererek de artık erişebiliyoruz. Bu daha çok böyle, hani, struct kullanırken vs. özellikle optional'sa, eee, bu tarz yerlerde bunları JSON'a serialize ederken veya deserialize ederken daha çok, kullanmanızı yarayabilir.
Onun dışında bir error type vardı. Bakayım o da buralardaydı. O da güzel bir özellikti. Error kısmı normalde error'dayken as kısmı var. Yani error.as deyip hani bu bir error mu değil mi diye kontrol ediyorsunuz ama aslında biraz reflection kullanan bir yer. Aslında runtime'da hata çıkarmaya açık bir versiyon iken bayağı da eski zaten 1.13'ten kalan eski bir yer. Ama şimdi 1.26'da artık S-type diye bir şey var. Direkt oradan hani error tipi mi diye bakabiliyorsunuz. Hatta böyle birden fazla error tipi bekliyorsanız örneğin mesela burada işte if operational error mu, DNS error mu gibi kontrollerle o error'un tipine göre böyle daha okunabilir güzel bir şekilde kontrollerinizi yapabilirsiniz. O yüzden error type 1.26'da bence kullanılabilir. Green Tea Garbage Collector artık normal şeyde 1.25'te şeydi, experimental deneyseldi. Bu aslında yeni modern CPU'larda artık böyle memory management'ın daha böyle verimli halde çalışmasını sağlıyor. Span memory'lere bakıyor ve memory aware takılıyor artık. Oradaki küçük objeleri daha böyle gruplu bir şekilde, verimli bir şekilde analiz edebiliyor diyeyim. Bir önceki zaten versiyonda çıkmıştı. Kendisiyle birlikte artık böyle bir de artık alokasyon gelişmeleriyle beraber yani memory allocation ve garbage collector'da 1.26'da çok büyük iyileştirmeler oldu. O yüzden versiyon kesinlikle güncellemenizi tavsiye ediyoruz. Burada da yazıyor mesela Faster Memory Allocation diye. O memory allokasyonu nasıl daha fazla yaptıklarından bahsediyorlar. Bunlara da bakmanızı tavsiye ederim. Ben de genelde yani daha çok dil olarak Golang ve .NET'in böyle gelişmelerini takip ediyorum ve hepsi gerçekten yeni versiyonlarında çok fazla performans iyileştirmesi çıkarıyorlar. Böyle hani performans iyileştirmesi yaptığında versiyon arttırdığında sadece yeni fonksiyonlar geliyormuş da ya da bir şeyler duplicate oluyormuş gibi düşünmeyin. Gerçekten çok fazla performans iyileştirmesi projenizde kazanabilirsiniz. Yani sadece versiyon upgrade ederek belki de çok fazla response time'larınız artacak, azalacak vesaire performans artacak yani. Bir sonraki de söylemek istediğim buydu. Bak görmüşken hatırladım. GoRoutin'in leak profile'ı. Mesela diyelim şuradaki kod parçasında 42'yi gerçekten şuradaki out channel'a gönderdiğinizde bir adım okumazsanız o sonsuza kadar kalır. Böyle şeyleri pprof'la vesaire yakalamak her zaman kolay olmayabiliyor. Artık böyle GoRoutin leak ile beraber bu tarz leakleri daha kolay yani yakalayabileceğiniz experimental bir şey geldi. Deneysel yani artık böyle tam stable değil ama deneyebilirsiniz eğer bir projenizde leak olduğundan şüphe ediyorsanız. CS 2026'da Google TV'lere gelecek olan bazı güncellemelerden bahsetti. Bunlar genelde böyle AI ile yapay zeka ile alakalı konular. Örneğin deniyor ki artık ekranda mesela izlediğimiz bir konuyla ilgili Gemini'ye soru sorduğumuzda ekranı görebilecekmiş ve o konuyla ilgili soruya cevap verebilecekmiş. Diğer bir özellik artık böyle Google Fotos üzerinden seçtiğimiz fotoğraflara onları değiştirebilecekmişiz. İşte bunun Nano Banana'ya gönderecekmiş. Nano Banana'yla bunları böyle televizyon üzerinden güncelleyebilecekmişiz. Bu senaryoyu çok kullanır mıyım? Ben kendi adıma çok emin değilim. Yani televizyondan bir Düşük fotoğraf bir edit ihtimal. yapmak bana çok zor Şöyle gelir olur, büyük ihtimal. milletle bir aradasındır, arkadaşlarınla bir arada ve ekranı açıp hani büyük ekranda bir şeyler yaparsınız. Belki öyle şeyler de olur. Belki, aynen. Bir aradayken falan, hani, komik şeyler yapmak açısından falan böyle güzel Aynen. olabilir. Diğer bir özellik de artık Gemini üzerinden televizyonun kendi, özelliklerine hükmedebilecekmiş. Yani, işte, ekran ışığı çok parlak, işte, kısabilir misin? İşte, ses az geliyor, açabilir misin? Falan böyle bu tarz komutlara cevap verebilecekmiş. Yeni gelen bu tarz özellikler var. Denemek isterseniz, hani, yakında bunlar aktif olacak. Jarvis gibi oldu iyice. Çok iyi. Tabii bunun için Google TV gerekiyor. Küçük bir detay. Aynen. ChatGPT health. Aslında bu health diye söyleniyor. Hala alışamadım. TVH öyle okunuyormuş, İngilizce dersinde öğrendim. Health'ı tanıttı. Aslında artık böyle kendisinin sizin sağlık bilgilerinize özel ayrı bir alanı olacak. ChatGPT'nin ve tüm sağlıkla ilgili konuşmalarınız oradan ilerleyecek. Sizi takip edecek ve hani size daha iyisi daha iyi tanıdıkça bilgilerinizi eriştikçe size daha çok yardımcı olabilecek bir kısma geldi. Tabii ki ChatGPT Health gibi kısımlar bunlar bir doktor gibi şeylere alternatif değil. Sadece yardımcı olması için size ek bilgi vermesi için aslında. Örneğin burada benim toplam tüm sağlığım için bana bir özet verir misin diyor örneğin ve burada eee, bilgileri veriyor. Tabii burada şey yapabilirsiniz isterseniz. Örneğin saat kullanıyorsanız mesela saatteki bilgileriniz Apple Health vesaire gibi
sağlık bilgilerinizi buna düzenli olarak besleyebilirsiniz. Böylece sizinle ilgili daha çok bilgi edinip size daha çok yardımcı olabilir. Ayrıca test sonuçlarınızı verebilirsiniz. Test sonuçlarında ve diyetlerle ilgili vesaire ya da spor yapıyorsanız onunla ilgili size çok fazla yardımcı olabilir. Bunları böyle tek bir kısımdan isterseniz takip edebilirsiniz. Bilgilerinizi yükleyebilirsiniz. Buraya upload edebilirsiniz sağlıkla ilgili dosyalarınız varsa. Böylece bunları ayrı bir yerde tutacak ve size hani bu konuşmalar sizin normal chat'inizin historisinde olmayacak da history'de olacak ama normal regular chat'te değil, health diye ayrı bir projection, ayrı bir proje varmış gibi düşünün. Orada kalacak. Buraya özel olacak. Zaten sağlık kısmına özellikle çok dikkat ediyor ChatGPT. Tabii sonuçta bunlar kişisel bir bilgi ve istiyorsanız ayarlardan direkt bunları silebilirsiniz. Benimle ilgili öğrendiği şeyleri sil vesaire diyerek de bunların hala kontrolünü sağlayabilirsiniz. Özellikle sağlığınızı çok takip eden, işte ben şunu yiyorum, şunu içiyorum gibi ya da böyle hani kan değerlerinizleri vesaire düzenli kontrol ettiriyorsanız, böyle şeyleri takip ettirmek istiyorsanız Health diye ayrı bir kısımda isterseniz takip ettirebilirsiniz. Bununla ilgili hatta var ya, ayrı bir uygulama bile bence çıkabilir. Yani ChatGPT Health şeklinde farklı bir uygulama olsa. Çünkü Olabilirmiş niye yani. diyorum bunu? Ben mesela şimdi şey kullanıyorum bu ara. Yaklaşık bir 2-3 aydır. Bu Bevel diye bir uygulama var. Hatta sen söylemiştin Ben bunu. söylemiştim aynen. Sen dedikten sonra ben indirdim onu. Şu an mesela ben çok aktif kullanıyorum. Bir de onda üyelik satın almıştım. Çünkü Hı hı. yapay zekâyla aslında böyle yorum yapan bir uygulama Evet. diyebiliriz. Ondan dolayı ücret vermek gerekiyordu. Bu arada şu an ücretsiz olmuş. Son galiba 1 hafta önce falan ücretsiz oldu diye biliyorum. Bilginiz olsun eğer kullanmak Evet, isteyen birçok olursa. özelliği ücretsiz olarak yayınlanmaya başladı. Ve yani o da mesela yaptığı şey saatten gelen dataları alıyor. Senin mesela uykunu skorluyor AI'la. İşte yediğin yemekleri girersen mesela bugün ne yersen senin için faydalı olur. Zaten bugün şunları yemiştin diyor. Akşam öğününde şunları yersen senin için diyor hani makro mikrolar açısından iyi olabilir. Protein açısından zayıf kaldın diyor mesela. Bunu ye diyor Aynen. falan. Yediğin şeyleri böyle anlatıyorsun ya da fotoğrafını çekebiliyorsun vesaire. Bayağı güzel bir Aynen. uygulama. Fotoğraf var. İşte yaptığın kardiyoları, spor işte kayıtlarını falan alıyor. İşte bugün dinlensen iyi olur. Çok zorladın kendini falan diyor. Onu kullandığım için bir sürü bence özellik var. ChatGPT'nin de implemente edebileceği. Bir uygulama yapsa fena olmaz gibi geliyor. Evet, evet. Sağlıkla ilgili çok fazla şey var ya. Ya, böyle şeylere dikkat edince, kendinizle ilgili daha bilinçli oluyorsunuz. Evet. Bir sonraki haberimiz DoorDash ile ilgili. DoorDash de bu arada Amerika'da böyle çok kullanılan bir yemek siparişi ve işte kuryeyle yemek size geliyor. Hani bizdeki aslında benzer uygulamalar işte Getir, Yemek Sepeti gibi uygulamalar aslında. Hani Amerika versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Haberde şu aslında birisi DoorDash'ten bir driver'ın hesabını hacklemiş. Daha doğrusu hacklediğini düşünüyorlar ve AI ile oluşturduğu fotoğraflarla gelen siparişleri hemen kapısının resmini şeyle oluşturuyormuş, yapay zekâyla oluşturuyormuş ve şuraya da mesela şöyle bir yemeği konumlandırıyor, paketi konumlandırıyor. DoorDash'te bu şekilde fotoğraf yüklemek gerekiyormuş, yemeği teslim edebilmek için. Bu fotoğrafları yapay zekâyla oluşturuyor, sisteme yüklüyor. Hızlı hızlı art arda şey yapıyor. Siparişleri teslim edilmiş gibi gösteriyor ve sonucunda da Çok iyi ya. diyorlar ki bunu niye yapmış olabilir? Onu bir sorgulamışlar. Kişinin yani bu driver'ın aslında hacklediği driver'ın banka hesabını güncellemiş arka tarafta. Kendi banka hesabını geçirmiş. Yani veya çalıntı bir hesaptır büyük ihtimalle. Olabilir. Sürekli siparişi okey dediği için sipariş ücretlerini hesaba çekmiş ve parayı bir şekilde kaçırmış dışarıya. Bunu nasıl yapabildi? Hani hiç mi kontrol yoktu diye bir sorgulamışlar. Mesela şu yandaki sekmedeki tweet'te de daha farklı bilgiler var. Deniyor ki büyük ihtimalle jailbreak atılmış bir cihaz kullandı. Ve jailbreak'li cihaz olduğu için diyorlar fake GPS konumları gösterdi. Böyle gidiyormuş gibi Hımm. gösterdi kendini fake GPS üzerinden. Ama çok hızlı yapıyor bunu. Hani nasıl yapmış olabilir? Hani çünkü 2-3 saniye sonra okeyliyormuş. Sipariş geliyormuş, hemen okeyliyormuş falan. Bunu bir şekilde script'lerle, programlarla yaptığından şüpheleniyorlar. Çok bir de nasıl hani kapıları buldu? Burada Evet, o tweet'te o da var. Yani doğru kapıyı nasıl buldu? Onu da şöyle yapıyormuş. DoorDash'in geçmiş fotoğraflar diye bir sekmesi varmış. Yani bu hayda. hacklediği driver daha önce bu adrese bir Gitmiş. sipariş götürdüyse geçmişte o çektiği fotoğraf görünüyormuş. Diyorlar ki geçmişteki fotoğrafları büyük ihtimalle kullandı. Yapay zekâya verdi, o Çok iyi. ışırdı.
Aklıma şey geldi. Bir ara burada mı konuşmuştuk hatırlamıyorum ama mesela şey yapmaya başlamışlar. Mesela yemek siparişi veriyor yurt dışında bir yerde, tamam mı? Yemek siparişini veriyor, sonra diyor ki benim yemeğim kötü geldi diyor. Hı hı. Hani bunun iadesi de olmuyor ya, sana kalıyor, yemek ve parayı da veriyorlar. Yemek aslında iyi ama yapay zekâyla onu kötüymüş gibi göstertip öyle upload ediyor. Ha. Şeyi Aynen. biraz fotoğraf bozup, işte, ne bileyim, Evet. Aynen, kutu yani birbirine çökmüş girmiş gibi falan. falan yapıyor. Evet, mesela. Ya, O tabii, da bir işte, örneği bunun için işte. artık böyle fraud detection'lar falan geliyor ki hani AI fraud detection tarzı şeyler daha önemli hâle geliyor yani. Evet, mesela bu örnekte aslında çok basit yakalayabilecekmiş gibi geliyor, yani Evet düşündüğünde. ama Çünkü yakalanmamış adam mesela. arka arkaya bir tane de yapmamış. Hani farklı farklı siparişler için yapmış bunu O ve bir bot gibi şekilde spamlanıyor. yakalanmamış. Evet. Bir sonraki haberimiz, Tailwind'den. Bir CSS framework'ü Tailwind'i, yani herhâlde en popüler CSS framework'lerinden biri olabilir şu an. Önceden böyle Bootstrap'tı. 10 yıl önce falan. Ama şu anda artık Tailwind. Hani başta gibi düşünebiliriz. Adam Wadden da, Tailwind CSS'in, eee, creator'ı aslında, bunu oluşturan kişi ve bir podcast yayınladı. Aslında yolda giderken bir podcast, kaydetmiş ve onu paylaşmıştı. Bu podcast'i 1.8 milyon görüntülenme aldı ve aslında şundan bahsediyor. Bu bir open source, kütüphane olduğu için ve reklam gelirleri şöyleymiş, yani daha doğrusu gelir modeli daha çok, işte, dokümantasyonları var. Dokümantasyonlara reklam alıyorlar. O reklamlardan da para alıyorlar. Fakat şimdi Tailwind çok fazla kullanıyor ve AI'lar da bunu çok, LLM'ler çok iyi öğrendiği için direkt generate ediyorlar. O yüzden insanlar dokümantasyonlara girmiyor. O yüzden reklamlar izlenmiyor. O yüzden para kazanmıyorlar. O yüzden büyük bir gelir modellerinde çok büyük bir düşüş olduğu için artık çok az, işte, 6 ayımız kaldı diyor. 6 aylık bir paramız kaldı. %70'ini sanırım işten çıkardılar çalışanların. Eee, Kalanlarla, hani, idare ediyorlar gibisinden bir yere gelmişti ve sponsorlukları da çok fazla değil. Bunu yayınladıktan sonra, birçok insan ve şirket bunu gördükten sonra, şirketlerden artık şeyler geldi, hani, "Biz sponsor oluruz." vs. diye birçok şirketten geldi. İşte, mesela Google AI Studio takımından mesela, işte, "Biz sponsor olmak isteriz bu projeye." diye. Çünkü, Tailwind bu işin temel yapı taşlarından biri. Hani, özellikle frontend, yani, dünyasında. Gerçekten bu projenin devam etmesi gerekiyor ve bir proje, hani, open source'sa sanki ücretsizdir gibi bir kafa geliyor ama aslında öyle değil. Çünkü onu maintain eden insanlar var ve onların da paraya ihtiyaçları var sonuçta devam etmeleri için de, motive olmaları için de ya da, sadece o proje gerçekten o kişinin hayatları olabiliyor, asıl işi olabiliyor. O yüzden, hani, böyle bir şey gerekiyor. Mesela burada, işte, %75'lerin mesela layoff olduğunu söylüyorlar ki yani o kadar çok, hani, milyonlarca indirmesi olan bir şey ama, işte, kendi sitelerine olan trafik ama sonuçta düşüyor. Her ne kadar herkes bu kütüphaneyi kullansa da. Mesela burada da Pretier için mesela kullanıcı ve bizim için çok önemli olduğundan bahsediyor vs. Eee, Bu kayıttan sonra bayağı bir şirket şey yaptı, sponsor, oldu. Hatta burada da örneğin Midify için mesela benim için çok önemlidir vs. diyor. O yüzden şirket adına sponsor olduğundan bahsediyor örneğin, Han Wang, Midify'in kişisi. Bugün mesela birçok şirket, hatta daha büyük şirketler bir anda şey yaptı böyle, eee, buraya sponsor olmaya başladı ve şu anda iyi bir gelir kazandılar diyebilirim. Yani çok fazla sponsorluk aldılar. O yüzden artık 6 ayları kalmamıştır diye tahmin ediyorum ama bu aslında, işte, open source kütüphanelerin, böyle, hani, gelir modelleri nasıl olması gerekiyor, önemli kütüphanelerde neler yapmak lazım, nasıl hayatlarına devam edebilirler, gerekiyor. Çünkü bir şekilde o kod yazılıyor ve, hani, daha iyi yazılması için daha iyi kütüphaneler bir şekilde de gerekiyor vs. Ama biraz da, böyle, hani, yapay zekâya yenik düşüyorlar. Çok, böyle, artık bir doğa seçimi gibi bir şey oluyor bu gelir modelleriyle. Böyle güzel bir olay oldu, yani, böyle değişik bir olay oldu burada. Benzerini Wikipedia için de konuşmuştuk ya, onu hatırlattı Evet, bana. Onlar da böyle blog postu yayınlamışlardı. Hani ihtiyacımız var. Hani AI, evet. bizim günlük trafiğimizi çok düşürüyor falan, hani onunla ilgili bir makale yayınlamışlardı. Bana onu hatırlattı. Mesela, ya, bu tarz şeylere ilginiz varsa isterseniz bir adamın derdini, kaydını bir dinleyin mesela. Hani, bir open source bir, Tailwind gibi bir open source kütüphanenin mesela yaratıcısı mesela bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Bir fikirlerini örneğin dinlemek isterseniz Adam Waden'a bakabilirsiniz. Bu hafta da her zaman olduğu gibi güncel teknolojik haberlerden ve yazılım haberlerinden ve yapay zekâ haberlerinden bahsettik. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.